Evet sevgili dostlarım, uzun zamandır YouTube'a video çekiyoruz, balık videoları çekiyoruz. Çok uzun zamandır takip eden, ilk günden beri takip eden değerli dostlarımız var. Onlara öncelikle teşekkürlerimi sunayım çünkü 170.000 sınırını da aştık. Çok hızlı büyüyor kanalımız. O yüzden herkese teşekkür ediyorum. Videolarımı izleyen birçok arkadaş çeşitli sorular soruyor aslında. Suat abi hani sen ne iş yapıyorsun? Aslında birçok izleyen arkadaş da balıkçı olarak biliyor beni. Yani balıkla uğraştığımı. Keşke öyle olsaydı. Hayatımızı balıkçılıkla idame etmiyoruz. Balık bizim hobimiz. İnşallah ileride işlerimizi tamamlayıp emekli olduğumuzda tam zamanlı balık da tutarız. O zaman herhalde müthiş içerikler üreteceğimizi düşünüyorum. Çünkü şu an ayda belki 3-5 gün fırsat bulabiliyoruz balık avına. İşlerimiz de yoğun çünkü. O dar zamanda yine de iyi işler çıkarabildiğimizi ümit ediyorum. Onun için çabalıyoruz. Tek işimiz balıkçılık olsa, tam zamanlı balık yakalayan bir ekip olsak inanılmaz içerikler üretiriz. Kafamızda öyle çok projeler de var. O yüzden bu konuyu aydınlatmak istedim. Yani ne işle meşgulüm, balıkçılık dışında nelerle meşgulüm. Ben yaklaşık 30 yıldır denizcilik sektöründeyim. 30 yıldan beri marin sektöründe, gemi inşaat sektöründe birçok ekipmanın startuplarını yaptım, servis mühendisliğini yaptım uzun yıllar. Birçok dünya devi firmanın yaklaşık 15 yıl önce de Moss firmasını kurdum. 15 yıldır da Allah'a şükür büyüye büyüye, ekibimiz de giderek büyüyor, ekipmanlarımız da büyüyor, temsil ettiğimiz firmalar da büyüyor ve güzel bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Bu sene dünya markası bir fuar markası aslında Europort. Türkiye'de de ilk defa denizcilik fuarı düzenledi. Yenikapı Fuar Merkezi'nde biz de hem marin otomasyon sistemleri olarak hem diğer şirketim olan Orki Teknoloji AŞ olarak bu fuarda yerimizi aldık. Dedim yaptığımız işlerden de biraz bahsedeyim. Bu konuda herkesin bir fikri olsun istedim. Firmamız birçok firmanın temsilcisi, onları göstereceğim nelerle meşgul olduğumuz ama onun dışında da birçok üretim yapıyoruz. Şimdi standımızı gezerken ufak ufak neler yaptığımızı anlatmaya başlayacağım. İlk önce DBO'ya geçiyorum. DBO sevgili Burak'ın ve eşi Dilan'ın kurduğu bir firma. Dilan da yaklaşık 4 yıl önce bize katıldı ve şu an hem şirketimizin satış departmanının sorumlusu hem de şirket ortağımız. Burak'a da hayırlı olsun diyorum firmaları. Evet. Ne kadar oldu şu an tam o? 2 sene oldu. 2 seneye yakın oldu ama 2 senede çok güzel bir noktaya getirdiler firmayı. Artık Moss bir aile. Moss çatısı altında bir sürü firma var. O da ailemizin bir parçası. Sen de çok kısa bahset. Tam olarak ne yapıyorsun? Abi biz DBO Marine firmamızda gemilere survey hizmeti ve denetleme hizmeti sunuyoruz. Tabii yetki almak gerekiyor bunun için. Evet. Gemi alım satımı yapan armatörlere yardımcı olaraktan, bir ön göz olaraktan, onlar gemiyi satın almadan önce biz eksper olaraktan gemiyi inceliyoruz. Onlara detaylı bir rapor sunuyoruz. Onun haricinde armatörlere danışmanlık hizmeti veriyoruz. Gerek kalite sistemleriyle ilgili kurulum aşamasında, işletim aşamasında, dirsek temasında sürekli onlara danışmanlık hizmeti sunuyoruz firmayla. Bazı mümessillikler de var. Evet. X telefon var biliyorum iyi sattığınız. Evet, Fanker gemileri için X-Group cep telefonu var. Patlamayı önleyici cep telefonumuz var. Fransız bir firmamız var. Askens Maravska. Onlarla decarbonization konusu üzerinde çalışıyoruz. Süper. Ben çok hızlı büyüyeceğine inanıyorum. Kurulduğu günden beri destekliyorum zaten. Teşekkür ederim. Evet. Umarım daha da güzel işler yaparız hep beraber diyorum. Ve bir arkaya geçiyorum. Bir arkada uzak doğulu bir firmamız var. Yine temsilcisi olduğumuz Rongte firması. Yetkilileri de burada birazdan gelecekler. Rongte firması aslında bir gemi üzerindeki birçok sistemi üreten ve bu ürettiği sistemlerin sonrasında yedek parça ve servis hizmeti veren çok büyük bir firma. Bizim sektörde olup bizim işle uğraşan arkadaşlar bilir. Yani level gauging'ten işte gaz detection'a, ODM'den switch unit'e, işte valve sisteminden bir geminin neredeyse %30-40 ekipmanını üreten bir firma. Uzak Doğu marketinde de pazar payı %60. Oldukça büyük bir pazar payı var. Oldukça güçlü bir firma. Tabii bizim Türk armatörler de Uzak Doğu'da gemi yaptırıyor ve orada yaptırdıkları gemi buraya getiriyorlar. Biz de burada hem startup hem servis hem satış anlamında Türkiye distribütörüyüz, yetkili servisiyiz. Bizim değerli bir firmamız Rongte firması. Onun dışında hemen bir yan firmaya geçiyorum. Rementova bizim bu yıl anlaşmaya vardığımız bir firma. Bir Polonya firması. Böyle birkaç milyar dolarlık dünyadaki en büyük tersane alanlarına sahip ve birçok ekipman üretiyor onlarda. Özellikle iklimlendirme, klima sistemleri, onun dışında tanklar, ambar kapakları gibi teknik üretim yapıyorlar. Dediğim gibi sektörde herkesin bildiği çok kuvvetli bir firma. Onlarla da ben inanıyorum ki önümüzdeki dönemde çok güzel işler yapacağız, büyük işler yapacağız. Bir sonraki firmama geçiyorum şimdi. Evet, HG firması da daha çok yeni anlaştığımız bir firma ama beni çok heyecanlandıran bir firma. Çünkü ben uzun yıllar birçok dünya dev markanın burada Deep Well kargo pompa dediğimiz kimyasal tankerlerdeki
gerekli yakıtları limana tahliye eden ve geminin en önemli parçaları olan ekipmanların startup ve servisini yapıyorum. Bu konuda dünyada 3 tane marka vardı bu işi domine eden. Yine uzak doğulu bir dev bir firma. Uzak doğuda da market payı yüksek. Daha çok yeni, yani bir ay oldu onlarla anlaşalı. O yüzden çok heyecanlıyım. Hem yeni projelerde ürün satma hem sonrasında dediğim gibi yedek parça servis startup anlamında bizi çok kuvvetlendirecek bir firma. Bu firmayı aldığım için gerçekten çok mutluyum. Bayağı bir uğraştık çünkü alabilmek için. GMT Alman firması dediğim gibi ve gemideki birçok test kitlerini üretiyor. Yani ana makinenin egzoz performansından tutun elektronik test ekipmanları dışında kimyasal test ekipmanları var. Yani mesela su tankına yakıt karıştı mı veya yakıtın içinde su var mı gibi birçok analiz kitleri var. Her kimyasal tankerde ve her gemide olması gereken analiz kitleri bunlar. O yüzden biz onlarla çok ciddi bir pazar payı yakaladık. Çok da iyi çalışıyoruz uzun süredir. Yine değerli firmalarımızdan biri. Piremet diye bir ürünü var burada. Bunu makinelerin egzoz valflerine takıp makine kondisyonlarını falan çıkarıyorsunuz. Yani ansiklopedi gibi bir katalogları var. Onun dışında fuara getirdikleri şu pratik kataloglarını göstereyim. Gerçekten ürün gamı çok fazla. Yani tek tek akılda tutmak çok zor. Ama filo bazında gemilere bu ürünleri satıyoruz. Çok da iyi bir firma. Alman disipliniyle çalışan bir firma. Onun da temsilcileri burada. Sağ olsun firmalarımızın hepsi geldi. Temsilcileri burada fuarda bizi yalnız bırakmadılar. Gelen müşterilerimize de firmanın yetkilisinin konuyu anlatması çok daha değerli oluyor. Çünkü işin ehli olarak çok daha doğru bilgiler veriyorlar. Şimdi bir sonraki firmamıza geçiyorum. Tabii hep balık bu sıkıcı gelmiyordur umarım arkadaşlara. Ama bir sonraki video balık olacak yine. Askenaz Morocco firması dünyadaki karbon salınımı konusunda dünyada çok büyük çalışmalar var. Karbon salınımını nasıl azaltırız, tüketimini nasıl azaltırız gibi. Mesela gemi 20 günlük bir yola gidecek. Yani kaptana bırakıp dümdüz bir rotada da gidebilir. Bu firmanın geliştirdiği program o 15 günlük süreçte akıntı, rüzgar yönü ve birçok datayı hesaplayarak geminin rotasını belirliyor ve çıkış noktasından varış noktasına kadar %20'lere bazen 30'lara varan yakıt ekonomisi sağlıyor. Bu aynı zamanda karbon salınımını da düşürmek demek otomatik olarak. Tabii çok gelişmiş bir program. Filo bazında da biz gemilere artık bu programları yüklüyoruz ve gemilerin rotalarını bu programlar emisyon düşürmek için oluşturuyor. O yüzden çok değerli bir firma. Önümüzdeki dönemde de çok daha fazla değerinin bilineceği ve her firmanın mecburen uygulayacağı sistemler geliştiriyor. Geliştirmeye de devam ediyor. Burada catering'imiz var. Spicy firmasının sahibi sevgili Şafak benim çok iyi bir dostum. Fuara katılacağız deyince abi dedi catering hizmetinde ben yardımcı olayım. Gerçekten müthiş bir hizmet veriyorlar. Bugün de bir eventimiz var. Akşam 8 kişilik bir orkestra gelecek. Teos'ta tuttuğumuz bir balık vardı. Ayıklayıp hazırlamıştık Serhat'ta hatırlarsınız. O balığı getirdik. Çok özel bir sushi ustası geliyor akşam. Bütün dostlarımızın burada olduğu bir davetimizde sushi, nigiri, tuna tartar çok özel bir menü yaptık. Güzel bir event yapacağız bu akşam. Dostlarımızı burada ağırlayacağız. Bu sabah kahvaltı menüsü ama kahvaltı menüsünden sonra öğlen menüsü ayrı, akşam menüsü ayrı. Gerçekten nefis lezzetler sunuyor. Spice de bu işi Türkiye'de layığıyla yapan bir firma. Geldik İlet firmamıza. Ah Dilan Hanım. Hoş geldin. Dilan Hanım nasılsınız? Demin Burak'la konuşurken bahsettim. Sevgili Burak'ın eşi 4 yıl önce bize katıldı. Şu an hem ortağım kendisi hem bizim bütün satış pazarlama, bütün vitrinimiz, ön yüzümüz. Teşekkür ederim. Sağ olsun bize inanılmaz bir ivme kazandırdı enerjisiyle. Kendisi aynı zamanda kaptan, 2 üniversite mezunu. Gerçekten bana göre çok başarılı bir iş kadını. Her yerde de var. Yani bütün tuşlara basıyor Dilan. Çok güzel şeyler söyledim. Ben de söyleyeyim. Senin tecrüben Evet. ve senin abiliğinle de biz çok rahat çalışıyoruz. Teşekkür Ve ederim. ben gerçekten ortaklık değil benim düşündüğüm şey. Biz dost ve abi kardeş olduk. Evet. Bir aile oldu. Yolumuzun uzun etsin. Amin. İnşallah uzun olacak yolumuzda. İnşallah. İlet firmamız Hollanda firması. Bir geminin bütün aydınlatma ekipmanlarını yani bu indoor, outdoor yani kameradaki yatak başı lambasından baş taraftaki projektöre kadar bütün aydınlatma grubunu veriyor. Biz geminin projesi bize atıldığında bunu firmaya iletiyoruz. Kendileri ansülmen ve aydınlatma hesaplarını yapıyor. Projeye gerekli olan malzemeleri sağlıyor. Bir özellikleri var. Mesela birçok firmanın işte 40 lambayla aydınlattığı bir holü yeri geliyor 15 lambayla aydınlatıyor. Yani ansülmen güçleri yüksek. Ona göre de güzel bir hesaplama, planlama yaparak efektif çözümler sunuyorlar. Tabii Dilan'ın bu konuda güzel bir hikayesi var. O hikayeyi anlatalım bence. Anlatalım. İlet'le biz bundan bir 3 sene önce Hollanda'daki fuarda tanıştık. Biz o zaman seyir fenerimizi yeni üretiyoruz. Daha sertifika prosesindeyiz. Ve tabii dünyaya satmak için de acente arayışımız var. Biz gittik elimizde numunemizle. İşte biz dedik bunu üretiyoruz. Türk malı. Taştık ama birçok ülkede yani Tabii. bununla ilgili uğraştık. Sağ olsun Dilan da bütün fuarlara gitti. Temsil etti bizi orada. İlet yani hani satsın istiyoruz ürünü. Çünkü çok büyük bir isim. Amerika'da da varlar. Cruise shiplerde özellikle çok güçlüler. Gittik böyle
okey ya hani bakarız. Biz de bakıyoruz bir şeyler falan. Bizi salladılar bayağı yani hani. Evet. Bize de vermediler şeyi. Vermediler. Bize yetki vermediler bu arada Türkiye'de satış haklarını. Bizim seyir fenerimizi de almadılar. Bir sene geçti. Yine fuardayız. Yine fuardayız. Bu sefer tabii stand büyümüş, sertifikamız var. Çok güçlüyüz bu anlamda. Bir beyefendi geldi böyle Amerikalı. Baktı, beğendi. Çok da ne kadar güzel ben bunu satmak isterim falan dedi. Çünkü baktım yakasına iğnet yazıyor. Dedim no way. No way satamazsın. Nasıl satamam falan dedi. Dedim ki bundan 2 sene önce biz görüştük. Siz dedik bizim ürünümüzü almadınız, bize yetki vermediniz. Kim? Yine hırslanmış. Tabii ben böyle yılların birikimi. Dedi ki kim yaptı bunu, o öyle değil böyle değil. Dedim ki böyle Jeffrey dedim. Jeffrey de burada şimdi. Dedim ki Jeffrey dedim bize yetkiyi vermedi, bizim ürünümüzü de satmadı. Bu işi hemen çözüyoruz dedim. Toplantının fotoğrafını yukarı bir yere koyalım. Serhat'a gönder, Serhat koyar onu o da. Yazılar böyle. Dedim ki şimdi alıyor musunuz almıyor musunuz? Bir senedir birlikte çalışıyoruz. Onlar bizi tüm Benelux bölgesine satıyorlar. Evet. İşin güzel tarafı şu, biz onları temsil edip ürünlerini satıyoruz ama bütün dünyaya Damen dahil dev firmalara ürün satan bir firma. Kataloğuna bizim MOS seyir fenerini koydu şu an Aynen. ve Benelux bölgesi yani Hollanda ve o bölgede bizim seyir fenerlerimizi satıyor. Bu çok değerli bir şey. Evet. Bu kadar dev bir firmanın bizim ürünümüzü kataloğuna koyması bizim için onur verici. Tarlaları yıllarca ektik. Çok emek verdik yani kolay değil arkadaşlar. Sertifikasyon süreci 3 yıl sürdü yani. Mesela tam ürünü yaptık hadi falan filan diyoruz. Diyorlar ki yüksek voltaj testim var. 1000 voltu bir veriyorlar. Taklit her şey. Ya buna çarparsın. Ha, yıldırım çarparsa mesela. Falan filan gibi böyle kabus süreçler ama mutlu sona ulaştık. Şu anda da Lilet dediğim gibi bizim değerli bir firmamız diyorum ve öbür tarafa doğru gidiyorum. Size hoşçakalın Dilancığım diyorum. kendine iyi bak diyorum. Görüşürüz. QYC firmamızı zaten balık avı videolarımızdan biliyorsunuz. Sualtı drone'umuz. Operatörlüğünde bizim Serhat yapıyor zaten. Ha bu arada Serhat biliyorsunuz drone konusunda zaten bana göre en iyilerinden Türkiye'nin. Sualtı drone'unda da biz Serhat'a ayrıca sponsor olduk. Kendisi sualtı drone'ları elinde şu an birçok konuda servis de veriyor sualtılarına. Biz bu drone'ları satmanın yanında bir de hizmetini satıyoruz. Yani hizmetini derken neyi satıyorsun dersiniz? Sualtı arama, kurtarma, ceset arama, gemi kazaları veyahut da işte mesela gemi pervanesine bir şey doluyor. Bunların tespiti ve kontrolü için dalgıç daldırmanız gerekiyor. Yani bazen işte çok olumlu ortamlar olmuyor, akıntılı bir su oluyor, çok soğuk oluyor. Her zaman dalgıca ve dalgıç ekipmanlarına her yerde ulaşamıyorsunuz. Aynı zamanda pahalı bir hizmet yani dalgıç hizmeti almak pahalı bir hizmet. Onun yerine biz sualtı drone'umuzu daldırıp zaten 4K kayıt yapıyor. Önünde kamerası var. Dahili aydınlatmalarıyla 6000 lümene kadar ışık da var. Yani 100 metreye kadar dalıyor. 100 metreye bir dalgıç gönderme imkanınız çok zor. O yüzden çok avantajlı ve emniyet anlamında bir insan sağlığını riske atmadan bir makineyi gönderip bütün işlemlerinizi yapıyorsunuz. Türk Lloyd'una bu konuda müracaat edip Türkiye'nin ilk bu konuda akredite kuruluşuyuz. Yani bu konuda yetki aldık. Sualtı drone'uyla çekimi yapıp bunu raporlayıp gemiye veya limana veya porta veya herhangi bir balık çiftliğine. Alan çok geniş aslında. Denizde her yeri kapsıyor. Bu konuda yetkiliyiz. Yani verdiğimiz rapor geçerli. Bu hizmeti marine otomasyon olarak satıyoruz. Teknik servisimiz var, tamir servisimiz var. İsteyen arkadaşlara da bizim Antalya Aerial Serhat mesela birçok arkadaşın 100 bin liralık oltası düşüyor. Eğer düşürdüğü noktayı biliyorsa bir tane de konumuz var. Videoları izleyen arkadaşlar biliyor. Noktaya inip kolla oltayı veya ne bileyim çok değerli bir saatinizi düşürdünüz. Telefonunuzu düşürdünüz. İçinde değerli bilgileriniz var. Almak istiyorsunuz. Antalya Aerial Serhat'a ulaşın bununla ilgili. Burada önemli olan arkadaş düşürdüğünüz noktanın koordinatlarını alın. Nerede düşürdüğünüzü biliyorsanız ve 100 metrenin altında değilse Serhat muhakkak gelip onu bulup çıkarıyor. Çok fazla da çıkardı. Aynı zamanda batık teknelere de dalıp işte kanca takıyor, zincir takıyor. İşte 40 metrede bir tekne batmış. Dalgıç daldırmak yerine drone'la inip tekneye çıkarabilecek donanımı tekneye bağlayabiliyor gibi. Bence çok değerli. Ben uzun vadede sahil güvenlik, deniz polisi bütün teknelerinde birer tane drone bulundurması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda çalışmalar var ve birçok işte hiç dalgıç riski almadan PlayStation oynayan herhangi birinin çok rahat kullanabileceği bir ürün arkadaşlar. Kullanması hiç zor değil. Ve dostum Berk. Şimdi dedim ki Berksiz fuar mı olur ya? Evet, kambersiz düğün olmaz. Belki hepiniz tanıyor zaten. Abi kardeş gibi olduk. Kendisi yıllar önce bir kura ile bir çekilişle gelse de bize bir büyük ikramiye çıkmış, biz farkında değilmişiz o zaman. Teşekkür ederim, estağfurullah. Berk'le çok yol aldık. VIP fishing turu kurdu. Soran arkadaşlar oluyor. Benim bir ilgim yok. Evet. Ben sadece kendim de katılımcı olarak katılıp ona destek Yol oluyoruz. gösterdi. Berk'le biz bütün dünyayı dolaştık. Çok güzel içerikler ürettik. Üretmeye de devam edeceğiz. Seyahat
seyahatlerimize devam edecek. Yani o arada da bir sürü firmalar kattık. Mesela ben Hövk'ü beraber gittik, İspanya'da aldık. Doğru. Sonra Amerika Miami fuarına gittiğimizde o Mako tekneyi çok beğendi, almak istedi. Sonra bir baktım Bass Pro bütün milyar doların kurumu almış. Sen anlatsana biraz, çok dev bir firma yani. Ben yıllardır bu şovlara gidiyordum, bot şovlara ve orada çok tekne dikkatimizi çekiyordu ama Suat abinin referansı da önemli. Onunla gezdiğimizde özellikle Mako'dan çok etkilendik. Fiyat, performans ve o teknenin o sınıfta alanında aslında en iyi tekne oluşu bizi çok cezbetti. Ve biz grupla görüşmelere başladık. Grupla görüşmeye başladığımızda Bass Pro'nun bağlı olduğu White River Marine Group komple Mako'yu da satın aldı. Bu sefer görüşmeler biraz daha uzadı. Bize bu sefer dediler ki size bütün Türkiye haklarını vereceğiz. Onunla ilgili tabii şartnameler vesaire biraz daha detaylandı. Biz yaklaşık 1,5-2 yıl süren uğraşın, yazışmanın, birebir görüşmelerin sonunda aldık. Bu grubumuzda neler var? Grubumuzda 6-7 farklı bot, tekne, yani 5 Neler var? metreden Teras var mesela. 4 metreden 18-20 metreye kadar tekneler var. Yani grubumuzda Hatteras var, Mako var. Üretilirse Tahoe tekrar var. haklarını tekrar yani kendi bünyelerinde bulunduruyor. Kabo var, Tahoe var. Yine bir sürü göl teknemiz var. Ranger'lar, Nitro'lar, aklınıza ne gelirse. Kano grubumuz var, bisiklet grubu var. Çadır, kamp ekipmanları var. Cabellas grubu var avcılar için. Avcılar bana çok yazıyor. Ne zaman gelecek Cabellas? Cabellas ürününe de 1-2 ay sonra şu anda gümrükle ilgili çalışmalar yapılıyor. Gümrük mevzuatlarından geçebilecek ürünlerin tespiti ve işte o hesaplamalardan sonra onların siparişleri başlayacak. Evet, 8 tane de tekne sipariş etti. Evet. Sağ olsun, parasını ödedi, geliyor tekneler. Mako ve Tahoe'ları getirdik. Şu an Türkiye'de, Ankara'da. Showroom'da 15 gün sonra sizlerle buluşuyor. Onun haricinde de 1-1,5 ay içerisinde de birçok ürün Türkiye'ye girişi başlayacak. Hayırlı işler diyor. Teşekkür ediyorum. İyi ki yanımdasın, fuardasın. Sağ olun. Ayağına Her sağlık zaman. diyorum. Ve bir sonraki standımıza geçiyoruz. Zaten Hövk'ü hepiniz biliyorsunuz. İlk Nur Hanım'ı tanıştırayım. Bizim satış departmanımızda bu yıl başladı bizle ama ona bayağı bir yük yıktık. Sağ olsun hepsinde altından kalkıyor. Hövk'ün ve bütün o denizciyiz.com'un ürünlerini sipariş, satış, takip, stok her şeyle ilk Nur ilgileniyor. Onda da yetinmiyoruz. Bir sürü de iş kaptırıyoruz arada kendisine. Hem Orki Teknoloji hem MOS'un birçok angaryasıyla da uğraşıyor. O teşekkür ediyorum. Hoş geldin firmamıza. İyi ki geldin. İlk Nur öğretmenlikten geldi. Ama bence öğretmenlikte kalması büyük kayıp olurdu. Çünkü çok başarılı olacağına ben inanıyorum canı gönülden. Hövk firmamızı hepiniz tanıyorsunuz zaten. Dünyanın en iyi kamışları. Ömür boyu garantili. Yani biz balık aksiyonunda kırılınca yenisini veriyoruz diyoruz ama bazı arkadaşları da kırmadık. Balık aksiyonunda kırılmadığı da çok belli gelen kamışlardan ama buna rağmen Hövk de diyor ki gönder. Hövk satın almış bir müşteri mutsuz olmasın diyor. Bu mantaliteleri çok güzel. İspanyollar, sahipleri Luis ve Vicente benim iyi dostum. Bizi bu sene Kanarya Adaları'nda ağırladılar. Bize 300-400 kilo balıklar yakalattılar. O yüzden çok sevdiğim bir ürün. Şu an denizciyiz.com'da hem silikon balıkları hem kamışların bütün serisi var. Oradan sipariş verirseniz İlk Nur Hanım size hemen kargolar. Bilmeyen arkadaşlar vardı. Kanarya Adaları'nda onlardan bir ricada bulunmuştuk. Bizim 100. yılımızdı geçen yıl. Dedik ki bizim Türkiye'ye özel böyle koleksiyonluk sadece 100 tane kamış ürettirmek istiyorum. Yapar mısın dedim. Kırmadı beni, yaptı. Bu kamışın özelliği ne? Normalde onların renkleri fosforlu sarı ve yeşil arası bir renk ama bu kamışı kırmızı beyaz yaptılar. Türk bayrağı rengi olsun dedim ben. Arkasında bir Türk bayrağı yaptılar bizim için. Burada 100. yıl logomuz var. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası var. Burada da bu 34 numaralı kamışmış mesela. Zaten çok az kaldı kamışlardan. Sağ olsun herkes aldı. Yani hiç balıkçı olmayan alan arkadaşlarım var. Duvara astılar. Bu dediler sadece 100 tane üretildi. Bu koleksiyon parçası dediler. Bunun için de Hövk'e ayrıca teşekkür ediyorum. Hövk'le bundan sonra da ürün geliştirme ve işbirliğimiz devam edecek. Ona da inanıyorum ben. İlk Nur Hanım'a teşekkür edip buradan biz kaçıyoruz bu tarafa doğru. Bütün ekranları doldurduk. Stand tasarım yaptık. Bir ekran boş kaldı. Yani firma sayımız yetmedi buraya. Ne koyalım? Ya dedim benim koyun bari videolarımı izleriz orada dedim. Sıkılmayız. Gelenler var, dostlarımız var. Bugün bayağı balıkçı dostumuz da gelecek. Nail abi akşam eventte burada mesela. Burayı da kendime ayırdım öyle. YouTube'da bir kanalımız olduğunu ve bu işle meşgul olduğumuzu bilmeyen sektördeki insanlar da görsün istedim. Şimdi ön tarafa geçiyorum. Ön tarafta bizim diğer şirketimiz Orki Teknoloji AŞ var. Bakın burada seyir fenerlerimiz var. Bu sancak seyir fenerimiz. Sevgili dostum Eğliman gel. Eğliman bizim her şeyimiz. Teşekkür ederim. Çünkü Eğliman bizim firmamıza katıldığı günden beri gerçekten o da bize çok katma değer sağladı. Biz bir servis firmasıydık ilk kurulduğumuzda ama hep bir şeyler üretmek istedim ve bu konuda da daha önce de girişimlerim oldu ama Eğlimanlığı bulduktan sonra ivmemiz değişti. Öncelikle askeri projelere seyir feneri panelleriyle başladık. Ondan sonra azipot kontrollerini, makine telgraflarını yaptık birçok askeri projenin. Sonrasında askeri proje etkinleri dedik ya fenerleri niye yapmıyorsunuz? Yurt dışından alıyoruz, dünya para veriyoruz.
sorun yaşıyoruz. Ya dedik yapabilir miyiz ki? Uğraştık, sertifikasyon süreci falan filan. Şu an mesela bu yıl şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bütün askeri projelerin seyir fenerleri biz verdik. Bunun dışında yurt dışındaki bazı askeri donanmaların da seyir fenerlerini biz verdik. Bu yüzden çok mutluyuz. Yani yerli ve milli bir ürünü savunma sanayine kazandırmış olmaktan mutluyuz. Tüm ürünlerimizin yazılımını, üretimini, çünkü biz hazır bir ürün almıyoruz. Mesela PCB'mizi de kendimiz yapıyoruz. Baştan sona kendimiz üretiyoruz. Çipimizi de kendimiz yazıyoruz. Yani bir PLC alıp onunla bir ürün donatmıyoruz. PLC'nin kendisini yapıyoruz. Elman, sen neler düşünüyorsun MOS'la ilgili geldiğin günden beri? Tabii 8 sene oldu. 8 seneyi O beraber. kadar oldu mu ya? Oldu. Elman? 8 sene. Ay, zaman çok çabuk geçiyor. 8 seneyi bitirmişiz. Aha. Zaten gelmemin sebebi de askeri projelerdeki Evet. aksaklıklar sebebiyleydi. İlk geldiğim zamanlarda askeri projeleri bitirdikten sonra hatta ben dedim bundan sonra Elman bana geldi şöyle dedi, abi dedi ya. Hani ben dedi çok çalıştım yıllarca. Yoğunda çalışmış geçmişte belli. Hani ben dedi sıkılacağım dedi. Hani burada ne iş yapacağım ki ben dedi. Şimdi geçen ay demez olur. Son 3 ay 4 ayda o kadar yoğun çalıştı ki biz bir havuz projesi yaptık burada. 100 yaşında bir havuz aldı bir tersane. Havuzun bütün tank seviye sistemleri, bütün 100 yaşında aktüatörler var, pneumatik valfler. Hepsinin oransal çalıştırılması, bütün pompaların startları, onları bunları, yani bütün otomasyon sistemini çok 2 ay gibi kısa bir sürede evet. hem bütün otomasyonu hem bütün yazılımıyla yapıp teslim ettik. Tabii geçen Elman baktım böyle gözler kaymış, tamam mı? Uykusuz bitik, cumartesi yok, pazar yok. Ya Elman dedim, hatırlıyor musun dedim, yıllar önce bana böyle bir şey söylemiştin. Abi ben burada ne iş yapacağım, sıkılmayayım, yeterince iş olacak mı demiştin. Abi dedim demez olaydım ne değil. Sözümü geri almak istedim. Sağ olsun, iyi ki gelmiş, iyi ki bizim ailemize katılmış. Bu arada Elman da bizim şirket ortağımız. Şirkete katma değer katan, ahlaki değerleri yüksek ve çalışkan insanların sadece çalışan değil aynı zamanda şirket ortağım olmasını istiyorum. Bu konuda da elimden gelen özveride bulunuyorum. Şu an 4 ortağız biz. Bir de Mehmet diye bir dostumuz var, şu an gelmedim diye. Aha, o da geldi. Sevgili dostum Mehmet de geldi. Elman dediğim gibi çok değerli bizim için. Umarım uzun yıllar daha çok güzel projeler yapacağız, üreteceğiz. Mehmetciğim gel sen de bir merhaba de. İçelim ama. Sevgili Mehmet de dev bir firmanın CEO'su uzun yıllardır Türkiye'de. O da bir süre önce bizim şirketimize geldi. Sağ olsun bizim hem arkamızı topluyor, finansımızı yönetiyor. Finans çok önemli arkadaşlar. Şirket yazılımımız var. Bütün şirketin girdisi çıktısı onlarla meşgul. Ama biz onu daha yoğun kullanacağız. Etinden sütünden faydalanacağız. Yani şu ana kadar tam performansını kullandığımızı düşünmüyorum. Kuvvetli bir maraton öncesine girmeden işte bu Nadas dönemi. Evet. Ondan sonra sahalarda olacağız inşallah. Sen ne düşünüyorsun geldin MOS'a? Kaç yıl oldu bu arada? 5 sene. Vay be. Zaman hızlı geçiyor. Benim gönlümden özellikle geçen 10 sene içerisinde kendi ürün grupları olan, tamamen her şeyini A'dan Z'ye kendisi üreten, Borsaya açılmış. sertifikalarıyla beraber. Evet, bu ayrı bir hedef. O benim hayalim. Bu sevgili Suat Beyciğimin hayali. Evet, benim hayalim MOS'u borsaya açmak arkadaşlar. Üretici olarak belli bir katma değeri ulaştıktan sonra, tabii ki mümessil firmalarda değerli ama sizin ürettiğiniz bir ürün değil, temsilcisiniz. Bir sene sonra kafası atar, ben gidiyorum der gider. Ama ürettiğiniz ürünler know-how'ıyla, bütün mühendisiyle sizin ürünlerinizdir. Biz o yüzden şu an oraya devam ediyoruz. Yatırım yapıyoruz. Evet. Ve bunların sayısı artacak. Gönülden geçer. Kendi ayakları üzerinde, kendi ürünlerinin üzerine yapılandırdığı omurgası olan kuvvetli bir firmaya dönüştürmek motto. Ondan sonraki hayal de artık Suat Bey'i kendi becerilerini içerisine sokabilirsek Neden olmasın? borsadaki bir firma. Neden olmasın? Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin, iyi ki varsın. Sevgili dostlarım, kısaca işte nelerle meşgul, neler yapıyoruz anlatmaya çalıştım. Bu konuda herkesin bir fikri oldu artık. Umarım bu işleri toparlar, yarın öbür gün işte borsayı açıp veya emekli olur. Balığa daha fazla vakit ayırırız. Benim en büyük sevdam balık tutmak çünkü. Sistem etmeyin ne olur, hani daha fazla video isteyenler oluyor. Her hafta olsun, haftada 3 olsun falan. Ama gördüğünüz gibi geçindirdiğimiz bir ailemiz. Hatta bir de torunum var benim şu an, biliyorsunuz dede oldum yakın zaman önce. O yüzden çalışmak zorundayız bir yandan. İnanın bana çok uzun zamandır şöyle evde uzanıp ayaklarımı uzatmıyorum. İş temposu bir yandan. Boş vakitlerde işte turnuvaydı, yarışmaydı, balık derken inanılmaz bir tempoda devam ettiriyorum hayatımı. Ama seviyorum da bu tempoyu. Sıkıntı yok. Şimdi burada sonlandırayım çünkü fuar açılıyor. İnsanlar gelmeye başladı. Ama bugün akşam 5'te eventimiz var. İşte çok sevdiğimiz dostlarımız burada olacak. Tamer burada, Nail abi burada. Yani 200-300 kişilik bir ekip gelecek. Akşam yine beraber olacağız. Tuttuğumuz orkinosu burada hazırlayıp yerken. Eventte tekrar görüşürüz diyorum. Burada sonlandırıyorum. Yo no sé si es que te quiero más. Cada vez más rápido se nos da, yeah, más fácil. Debe ser que tú tienes algo que encontrarnos tan fácil. Pero eso es que quiero más, más. Yo soy tu VIP, tócate, porque tú a mí haces feliz. Me queda presumir, ay de ti, qué bonito verte sonreír.
geldin ya. Hoş bulduk Suat ya. Valla bir tek sen çiçek göndermişsin. Yapma ya. Hay terbiyesiz. Pembe gülü görünce böyle bir değişik yorumlar oldu yani. Aranızda nasıl bir ilişki var diye sorguladı herkes. Her türlü. Dedim ilişki de var. Sorgulanamaz dedim. O kadar. Aramıza kimse girmesin. Taverim sen de hoş geldin. Tuna ablam sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Sevgilim sen de hoş geldin. Selda abla sen de hoş geldin. Evet. İyi ki varsın. Çok güzel stand olmuş. Çok beğendik. Beğendin mi amcacığım? Şahane olmuş. Sunum, yeme, içme, gelenler, ürünler. Şimdi ben hep geri salıyordum balıkları. Dedim ki fuarda bir tane alayım bari. Nail abi gelecek. Orkinon sesi. Ben zaten balık olmasa gelmezdim. Ama top elimde balık yok hala. Adam bekliyor. Bizim için geldi zannediyorum. Yok. Valla. Abi bu masa torpilli mi yoksa ya? Yok canım sıradan. Dost misafirlerini böyle ağırlar. Vay 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 vay. Ver gazı. Todo lo que yo hago por ti, orgulloso diciendo tú eres mía. Tú lo sabes, baby, baby, yo. Cuando tú me llenas cuerpo besos, esa sensación tú no la ves, pero que me llena con exceso más, más. Evet sevgili dostlarım, fuarımızı çok güzel bir şekilde bitirdik. Benim hep söylediğim bir şey var. Parayı kimle kazanıyorsan, kimle çalışıyorsan onunla yiyeceksin. Biz de bütün ekip, bütün çalışanlar, bütün ortaklarımız, bütün ailemiz diyorum ben onlara. Hep beraber fuardan sonra fuarda gelen firma temsilcileri, misafirlerimiz, eşleri, aileleri, herkes İstanbul Boğazı'na geldik. Hem bu güzel yolları gösterelim diye. Hem de bütün ekip çok emek verdi. Fuara hazırlandı. Bu yıl da çok yoğun çalıştılar. Hep beraber bir eğlenelim dedik. Birkaç kişiye teşekkür etmem lazım. Öncelikle Tamer Köseoğlu'nu biliyorsunuz bizim balık videolarından. Denden Yatı sahibi, yani Boğaz'da bunun gibi yaklaşık 8-10 teknesi var. Bir tane Bodrum'da, Montenegro'da. Türkiye'de bu işi en üst düzey yapan, en iyi yapan firma Denden Yat. Ona da buradan çok teşekkürlerimi sunuyorum. Biz akşam böyle bir etkinlik yapacağımız zaman abi dedim dükkan senin ne demek, çok çok teşekkür ediyorum. Burada da yine catering üretimimizi Şafak verecek, Spicy. Ona da teşekkürlerimi sunuyorum. Ama her şeyden önce değerli ekibime çok teşekkür ediyorum. Emekleri ve bu ilk çabaları için. Bu saatten sonra artık eğleneceğiz. İşi kapattık. Eğlence kısmına geçtik. Mazur görün. Biraz ihtiyacımız var. Bu yıl çok yoğun çalıştık. O tarafını tabii hiç yansıtmıyor bize. İnsanlar her gün balıkta keyif yapıyor falan zannediyor ama hiç öyle değil. Hadi bakalım diyoruz. Bize iyi eğlenceler. Eşinize selam vermek tam bütün Sakarya'da çalışan adam. Susamak isterdim senin olmadığın ülkelerde yaşanmak isterdim. Adamsın Tamer. Sevgili dostum Tamer için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel adam, kalbi güzel adam. Onu çok seviyorum. Böyle bir imkan için, bize böyle bir fırsat yarattığı için de ayrıca teşekkür ederim. Çok güzel adam. Alkışlar Tamer'e. Köşedeki çiçekçi seni sordu bu sabah. Burada yok dedim, selam söyledi, tazeymiş gülleri yokluğun gibi.
Yürüdüm biraz, seni düşledim, umudumu senle süsledim. Ne dar sokaklar ne boş duraklar seni unutmama yardım etti. Senin küçük bir elvedan böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi? Ne sanıyorsun? Bazen bir kaldırım taşı, bazen bir sokak çalgıcısı, yani sen İstanbul'sun. Senin küçük bir elvedan böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi? Ne sanıyorsun? Bazen Kanlıca sahili, bazen yalnız Kız Kulesi, yani sen İstanbul'sun.